Selam gençler. İşten çıktım. Bir yandan otobüse giderken bir yandan da sizinle sohbet edelim istedim. Bugün bir önceki videoda bahsettiğim o tatsız olaydan bahsedeceğim. Taşıma sırasında yaşamış olduğumuz tatsız olaydan bahsedeceğim. Hem yeni iş yeriyle alakalı ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Hem de bu yaşamış olduğumuz tatsız olayla alakalı olarak aklıma geldi. Dedim ki Türkiye'den evcil hayvanınızı, özellikle kedinizi nasıl Almanya'ya gelirken yanınızda getirirsiniz, ondan bahsedeyim. Yani bugün biraz uzun bir video olacak ama dolu dolu bir video olacak. Lafı fazla uzatmadan o zaman hadi videoya geçelim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, taşıma sırasında bütün eşyalar güzel taşındı. Taşıyan arkadaşlar dikkatliydi. Hepsini Dresden'den kamyona yüklediler. Zaten koliler falan her şey hazırdı. Sadece onları aşağı indirdiler. Kamyona yüklediler. Yükledikten sonra tabi kedi de var yanımızda. Onu da götürmemiz lazım. Ayrı ayrı aracımız yok. 6 saatlik bir yol. Ben bir yandan kedinin stresini düşünüyorum. Bir yandan şoför dedi ki kediyi de arkaya koyalım. Nasıl yani ya? Kedi nasıl arkada gidecek? Benim alerjim var dedi. Nasıl alerjim var birader? Şimdi sen zaten 2-3 saattir bütün kedinin tüylerinin olduğu eşyaları taşıdın. Senin alerjin varsa zaten 2 saatte ortaya çıkması gerekiyordu. Yalan. Ben de nefret ediyorum böyle basit yalanlardan. Hani yalan söylüyorsan yakalanma, belli etme. Yalan olduğu belli olsun. Yani daha doğrusu olmasın. Dedim ki senin alerjin yok. Yani alerjin olsa zaten ortaya çıkardı. Sonra dedi benim yanımdaki arkadaşım sigara içiyor arabada. Kediyi etkiler. Kedi rahatsız olur. Dedim kedi rahatsız olmaz. Şurada gideceğimiz yol 5-6 saat. 6 saat boyunca ben zaten kedi nasıl kafesinde duracak, stres olacak diye düşünürken senin sigaranla etkilenmez yani. Camı açtığımız sürece de sıkıntı olmaz. Sonra dedi bahane üstüne bahane üretecek ya. Sonra dedi benim görüşümü engelliyor. Ayna var orada. Aynayı göremem. Dedim geç birader sen direksiyonun başına. Geçti oturdu. Ben de oturdum. Kediyi de aldım kucağıma. Görüyor musun aynayı? Görüyorum. Hani senin görüşün etkilenecekti. Bu iş çekti bilmem ne yaptı falan filan. Ondan sonra biz başladık yola. Ama tabii ben iyice uyuz oldum. Şimdi bahane üretmesi ayrı bir dert. Hayvanlara karşı olan yaklaşımı ayrı bir dert. Yalan söylemesi ayrı bir dert. İyice uyuz oldum. Ama neyse ki bir şekilde kediyi kucağımızda, yanımızda, bagaja koymadan, o sarsıntıda çok fazla etkilemeden, aşırı da stres yapmadan getirdik yanımızda. O günü atlattık öylece. Ama yorum olarak da yazdım yani. Ayrıca o şoför arkadaşım müdürüne de yazdım. Dedim bak böyle böyle tatsız bir olay yaşandı. O yüzden hani ben sizi bir sürü insana önerebilecekken sırf bu olaydan dolayı önermeyeceğim dedim. Bilginiz olsun. Ya işte öyle etme böyle et falan filan kusura bakma. Neyse tatlıya bağladık. Bu olay öylece geçti gitti. Yani yaşadığımız tatsız olay buydu. Gençler yokuşu indikten sonra ana yola çıkınca otobüs beklerken dikkatim fazla dağılmış. O yüzden konuyu da dağıtmışım. Şimdi o anlattığımı baştan anlatacağım. Zaten bir yandan da eve yürüyeceğiz. Size bu arada etrafı da gösteririm. Yaşadığımız köyü de gösteririm. Taşıma sırasındaki yaşadığımız olay o kadardı. Onun dışında şirketle ilgili ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Ama ona geçmeden öncesinde siz videoya beğeni atıp yorum atıp eğer abone değilseniz de abone olurken ben de size bizim etrafı göstereyim şöyle. Üst geçide çıktım. Burası tren istasyonu. Her sabah buradan inip her akşam buraya geliyorum. Böyle güzel bir gün batımı. Dağlar var. Gün batımı güzel. Etraf yeşil burada. Yani yaşadığımız yerin güzel olduğunu söyleyebilirim. Neyse. İş yeriyle ilgili mevzuya geçecek olursak. Şimdi bunu belli başlı başlıklarda açıklayacağım. Birincisi mülakatların hiçbirini ben Almanca yapmadım. Hepsi İngilizceydi. Ayrıca Almanca bilmediğimi de en başta belirttim zaten. Ama buna rağmen işe başladığımda bütün şirket içi dokümanların Almanca olduğunu gördüm. Ekipteki arkadaşlarımın Almanca konuşurken daha rahat olduklarını, İngilizce konuşurken çok rahat olmadıklarını gördüm. Tabii bu ekipteki herkes için geçerli değil. Benim gibi ekibe yeni katılanlar Almanca bilmeyenlerden seçilmiş. Bir de önceden beri şirketin çalışanı olanlar da zaten Almanca bilen ama aynı zamanda İngilizce de konuşabilenlerden seçilmiş. Ama yine de insanlar çoğunlukla Almanca konuşuyorlar. Tabii ki bu
iletişim konusunda biraz bir zorluk oluşturuyor benim için. Onun dışında şirket dokümanlarını anlamakta zorlanıyorum falan filan derken dil konusu benim için biraz beklenmedik oldu. Bunun dışında zaten şu an başımızda bir müdür yok. Bulunduğumuz, yani şu an parçası olduğumuz ekibi yeni kurdukları için müdür de yeni gelecek. Onu bekliyoruz. Müdür olmayınca tüy yolunmuş tavuklar gibi ortalıkta geziyoruz. Hedef olmayınca, ekibi bir arada tutan bir müdür olmayınca, size hedefler verip işte ekibi kaynaştırmaya çalışan birisi olmadıkça biraz zor oluyor. Bir de bunların dışında daha henüz maaş almadığım için adapte olmakta zorlanıyorum. Daha 3 hafta oldu çünkü gireli. Kısmetse bu hafta maaşı alacağız. Yani siz bu videoyu izliyor olurken ben de maaşı almış olacağım. Bir diğer yandan şirkette şu an herkes tatilde. Ağustos sezonu burada tatil sezonuymuş. O yüzden her yer boş, ofisler boş. İnsanlarla tanışamıyoruz. Belki de herkes geldikten sonra bir artık winter party tarzı bir şey yaparlar. O zaman daha çok bir kaynaşma olur. Ama yine de overall'da baktığında şirket iyi. Yani gelişme fırsatları olan, ileriye dönük hedefleri olan bence iyi bir şirket. Tabii ki dediğim gibi daha büyük yorumlar yapmak için çok erken, çünkü daha 3 hafta oldu. Bir de çok güzel şeyler söyleyemiyorum. Önce bir maaş almam lazım. Ondan sonra güzel şeyler söylerim. Eğer aranızda bilmeyenleriniz varsa yine kısa bir hatırlatma yapalım. Ben Almanya'da kalite mühendisi olarak medikal bir firmada çalışıyorum. Daha öncesinde de yine Almanya'da 2-2,5 seneye yakın Dresden'de benzer pozisyonda çalıştım. Şimdi de yine kendi işimle alakalı, yani kalite departmanı ile alakalı başka bir firmaya geçtim. Doğu Almanya'dan Güney Almanya'ya geldik. Güneybatı Almanya'ya geldik. Ve burada yine sıfırdan bir hayat kuruyoruz. Çünkü her ne kadar Almanya'ya gelmiş olsanız da eyaletler arası bile yer değiştirdiğinizde burada bir sürü gereksiz bürokrasi işleri var. Onlarla uğraşmak gerekiyor. Henüz dahi tam olarak bitirmiş de değiliz. Zamanla olacak her şey. Almanya'da bunu öğrendik. Acele etmemeyi, sabırsız davranmamayı. Zamana bıraktığında her şeyin bir şekilde çözüldüğünü öğrendik. O yüzden yavaş yavaş işlerimizi hallediyoruz. Şimdi bir diğer konu, son konu yani. Eğer Türkiye'deyseniz, Almanya'ya gelmeyi planlıyorsanız veya gelme hazırlığındaysanız ve evcil hayvanınız varsa, özellikle kedi. Çünkü ben bunu deneyimledim. Size bunun üzerinden fikir verebilirim, bilgilerimi paylaşabilirim. Çünkü muhabbet kuşu soran oldu, ukalemun soran oldu. Köpek büyük ihtimalle benzer süreçlerdir kediyle ama muhabbet kuşu hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden onlar hakkında bir şey diyemiyorum. Sadece kedi köpek, ağırlıklı olarak kedi. Nasıl getirebilirsiniz? Arkadaşlar biz buraya gelmeden önce biz Almanya'ya gideceğiz dedik ya. Bu kararı verdikten sonra ben daha iş arama sürecindeyken kedimizin yurt dışı çıkış işlemlerine başladık. Çünkü bu çok zaman alan bir süreç ve maddi olarak da çok da ucuz olmayan bir süreç. Dedik ki bir an önce başlayalım, yavaş yavaş hallederiz. Bu arada eve geldik de biz komşular gelmiş, yeni taşınmışlar. Oo curcuna. Neyse ben bir eve çıkayım. Bu sırada kahvenizi yudumlayın. Kanala abone değilseniz abone olun veya yorum beğeni atmadıysanız, beğendiyseniz tabii onları atın. Orada devam edeceğim. A few moments later. Evet, ben iş aramaya başladığımda kedimiz için de bütün işlemlere başlamıştık. Çünkü dediğim gibi bu süreç hem uzun sürüyor hem de masraflı bir süreç. O yüzden dedik ki biz bir an önce başlayalım. Gittik veterinere. Önce bir aşısını yaptırdık. Kuduz aşısı olması gerekiyordu. Aşıyı olduktan sonra da yanlış hatırlamıyorsam 15 gün evde karantinada olması gerekiyor. 15 gün sonrasında tekrar veterinere gidiyorsunuz ve veterinerde kan alıyorlar kediden veya köpekten. Sonra bu kanı Ankara'da bir tane laboratuvar varmış. Oraya gönderdiler. Onun da yanıtının gelmesi yaklaşık bir 2 hafta falan sürdü. Yanıt geldikten sonra 3 ay daha evden çıkamıyor. Yani eğer ev kedisi ise evde kalacak. Yani karantinada olması gerekiyor. Köpek ise yine aynı şekilde hiçbir dışarıdaki canlıyla temasta bulunmaması gerekiyor. Bu şekilde ortalama bir 4 ay falan biz bekledik. Kedinin bütün sonuçları elimizde hazır olarak
durdu ve seyahate çıkmadan öncesinde de Tarım İl Müdürlüğü'ne gitmeniz gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü'nde oradaki yetkili kişilere bu işte test sonucunuzu göstermeniz gerekiyor. Aşılarının tam olduğunu, çipinin olduğunu göstermeniz gerekiyor. Orada çipini okutuyorlar. Bir tane cihaz var. Köpeğin evcil hayvan pasaportundaki çip numarasıyla onu kıyaslıyorlar. İşte geçmiş aşılarına bakıyorlar. En son kuduz aşısı iyi mi değil mi, yani değerlerine bakıyorlar. Daha sonrasında orada da bir kaşe basıyorlar, onay veriyorlar ve o onaydan yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün içerisinde, yani o onay yapıldıktan sonraki 2-3 gün içerisinde sizin ülkeden ayrılmanız gerekiyor. Bu süreç toplamda bizim için 2023 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir 5.000 lira falan tutmuştu. 3.000-3.500 lira kadar teste verdik. Bir 400-500 lira kadar veterinerdeki aşısına verdik. Ve 1000-1200 lira kadar da o Tarım İl Müdürlüğü'ndeki kaşeye verdik. Bu şekilde toplamda 5000 lira civarı tutmuştu. Tekrar ediyorum, 2023 yılında. Tabii ki şu an bu fiyatlar artmıştır. Aşı fiyatı olmuştur size 2-3 bin lira. Test fiyatı nereden baksan 7-8 bin liradır ama bilmiyorum. Tekrardan kendinizin araştırması gerekiyor. Mutlaka fiyatları araştırın ve ona göre sürece başlayın. Çünkü süreç dediğim gibi uzun sürüyor. Siz eğer yurt dışına çıkma kararı aldıysanız bu kararı aldıktan sonra yaklaşık bir 8-9 aylık bir iş arama süreci, iş bulma süreci, beklemesi, vizesi, ıvırı zıvırı 8-9 ay sürecektir. Maksimum 1 sene olarak düşünün. Ve bu 1 senenin, yani bugün başladığınızı varsaydığımızda 2026 Ağustos'ta Almanya'ya geleceğinizi bugün şöyle toparlıyorum. Ağustos 2025'te dediniz ki ben Almanya'da yaşamak istiyorum. Nitelikli bir işim var ve ben bunu Almanya'da yapabilirim. Bu yüzden iş aramaya başlamaya karar verdiniz. Ağustos 2025'ten Ağustos 2026'ya kadar toplamda 1 sene maksimum süre. Bu maksimum süre içerisinde sizin bundan 6 ay sonrası, yani ne zamana denk geliyor? 2026 Şubat gibi evcil hayvanınız için bütün işlemlere başlamanız gerekiyor. Ama bu Şubat tarihi en geç tarih olması lazım. Yani Şubat'tan sonrası sizin evcil hayvanınızla Almanya'ya seyahat edememenize sebep olabilir. Risk yani. O yüzden 2025 Aralık, 2026 Ocak gibi bu işlemlere başlarsanız sizinle birlikte evcil hayvanınız da gelebilir. Gelirken uçakta kilogram sınırı var. Yanlış hatırlamıyorsam 8 kilogram çanta ağırlığıyla birlikte 8 kilograma kadar kabinde sizinle birlikte seyahat edebilir. Biz kedimizi çünkü öyle getirdik. Kabinde bizimle birlikteydi. Kendi koruma çantasının içindeydi. Hiçbir şekilde çıkmadı. Ama eğer 8 kilogramın üzerinde bir evcil hayvanınız varsa o zaman onu ne yazık ki uçağın bagajına koyuyorlar. O evcil hayvanlar için özel bir bölüm var. Oraya koyuyorlar. Kafes diye yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde seyahat etmesi gerekiyor. Biz hatta son dönemlerde kedimizi kilo almasın diye diyete soktuk. Çünkü sınırdaydı bizimki. Kendi çanta ağırlığıyla birlikte. Bu süreçte bu şekilde hızlıca tamamlandı. Daha sonra ülkeye girdiğimizde, Almanya'ya girdiğimizde de bütün belgelerini yine kontrol ettiler. O Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen o kaşeli, imzalı belgeye baktılar. İşte aşılarına baktılar. Daha sonrasında çipine baktılar. Çipi doğru mu, eşleşiyor mu pasaportuyla diye. Başka da bir işlem yapmadılar. Burada bir uyarı: evcil hayvanınıza sakın sakinleştirici bir madde vermeyin yolculuk sırasında. Ya da eğer verecekseniz de çok 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 düşük bir miktarda olsun. Çünkü ben bunu tecrübe etmedim. Sadece duyduğumu söylüyorum. Eğer havaalanında sizin evcil hayvanınıza bir sakinleştirici ilaç verdiğinizi tespit ederlerse evcil hayvanınızı sizden alabilirlermiş. Yani böyle bir risk de var. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Tabii ki kimse bunu istemez. Yolculuk zorlu olacaktır, evet, ama bizim kedimiz 12 saat boyunca susuz, yemeksiz ve tuvaletsiz dayanabildi. Tabii ki çok büyük bir stresti. Bir daha bunu umarız yaşamayız. Onun için de zorlu oldu. Buraya geldiğinde yeni bir eve alışması çok zor oldu. Neden 12 saat? Çünkü bizi zaten bir yaklaşık 3-4 saat havaalanında tuttular. Polis odaya çekti. İlk başta izin vermedi. O da ayrı bir olay tabii ki de. Normal şartlarda işte
6-8 saat arası mamasız, tuvaletsiz kalması gerekebilir. Bunları da göz önünde bulundurun. Başka söyleyeceğim bir şey kalmadı herhalde. Bugün nelerden bahsettik? Dediğim gibi bir önceki videoda bahsettiğim o tartışma olayından bahsettik. Daha sonrasında yeni iş yerimle ilgili ilk izlenimlerimden bahsettik. Dil problemi olduğunu söyledik. İşte şirket içi dokümanların Almanca olduğundan bahsettik. Yöneticinin olmaması ekip içerisinde bir düzensizliğe sebep oluyor. Bundan bahsettik. Daha sonrasında evcil hayvanınızı nasıl getirebilirsiniz? Özellikle kedi ve köpek üzerine konuştuk. Çünkü diğer evcil hayvanlar hakkında hiçbir fikrim yok. Yani sizin kaplumbağanız vardır, işte muhabbet kuşunuz vardır, tavşanınız vardır, yine domuzunuz vardır. Her neyse bir şekilde başka bir hayvanınız vardır, balığınız vardır. Bunları nasıl getireceğiniz konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden bunları lütfen kendiniz detaylıca araştırın. Kedi köpek konusunda da benim söylediklerimi yine doğru bilgi olarak kabul etmeyin. Çünkü dediğim gibi her sene bir şey değişiyor olabilir. Fiyatları kesinlikle değişiyor. Siz yine de veterinerinizle görüşün. Onun da fikrini alın. Süreç nasıl işliyor onun da bilgisini öğrenin. Bütün bu bilgileri toplayıp siz bir yol çizin kendinize. Dediğim gibi buraya gelme kararı aldıktan sonra bir süre sonrasında süreçlere başlarsanız evcil hayvanınızı birlikte getirebilirsiniz. Çünkü yine yakın çevremdeki arkadaşlarımdan biliyorum. Bu süreci iyi yönetemedikleri için veya aksattıkları için kendi evcil hayvanlarıyla birlikte buraya gelemediler. Daha sonrasında gidip Türkiye'ye geri dönüp onu o zaman getirmek zorunda kaldılar. Yaklaşık 2-3 aylık bir süre geçti aradan ve o sürede tabii ki evcil hayvanını başka bir yerde bırakmak zorunda kaldılar. Gibi yani insanın aklı kalıyor. Gerek yok. Süreci önceden planlayıp ona göre hareket edersek herhangi bir problem yaşamayız. Umarım video sizin için çok faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu aralar biliyorum, farkındayım. Videolarda bir düzensizlik var. Her hafta normalde video atıyordum. Ama son zamanlarda bu taşınma, git gel süreçlerinden dolayı çok fazla ilgilenemedim. Bundan sonraki süreçte biraz daha eski düzeni yakalamak istiyorum. Sizin desteklerinizle de bunu gerçek kılacağız. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bye bye.